Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir hırka yapıyoruz. Keyifli seyirler dilerim. Efendim merhabalar. Yine bir hırka videosuyla karşınızdayım. Yine yine hırkam hazır, bitmiş halde. Ben yine bir teknoloji anlamaz olarak, çünkü artık teknolojiye suç atamam. Teknoloji kendini ispatlamış ama ben bilgimi ispatlayamıyorum. Hazır videolarımı videoya ekleyemiyorum. Şöyle bir durum oldu arkadaşlar. Ağustos ortasından Eylül ortasına kadar ben Ankara'daydım. Oğlum evlendi, taşındı. Aynı zamanda da Winnie, bizim minik peluşumuz, maalesef bir kaza geçirdiği için ameliyat oldu ve uzun bir süreç geçirdi. Hala da geçiriyor. Şu an tedavisi gayet olumlu gidiyor. Dilerim hiçbir şey kalmadan eski haline döner. Bu süreçte şöyle bir şey oldu. Ben elime birkaç örnek aldım. Resimleri çekilmiş örnekler. Ve böyle minik minik yumaklar aldım. Planlar yaptım. 5-6 tane hırkayı kış için hazırladım. Böyle ilkbahar, sonbahar giyilebilecek hırkalar. Bunları şu an ipi yazlık olabilir ama bunu yünlü iple ördüğünüzde de kışın kullanabilirsiniz. Ve ben bu aldığım yumaklarla bütün bu resmini çektiğim kıyafetlerin ilk başlangıçlarını yaptım. Videolarını çektim ve yükledim bir yere. YouTube kurallarından haberim yok. O yüzden nereye yüklediğimi söylemeyeyim daha iyi. Ve sonra yaklaşık bir ay kadar döndükten sonra ben bu başlangıçlarla devam ederek videolar hazırladım. Gayet güzel gidiyordu ve benim de çok işime yaradı. Çünkü elimde hazır projeler vardı. Resimlerini çizdim, başlangıçlarını, kenarı nasıl tığlanacağı kadar, kolu kaç santim uzun olacağı kadar her şey hesaplanmıştı. O yüzden de tıkır tıkır bugüne kadar yolunda gitti. Ama birkaç gündür uğraştığım şekilde bu başlangıçları ben bir türlü halledemiyorum. O yüzden yine sizinle bu hırkanın nasıl başlandığını anlatmak için şu an karşınızdayım. Burada 175 zincir çekerek başladım arkadaşlar. Benim ipimle, tığımla ve örgümle 175 zincir benim için şu an 93 santim. Göğüs çevresi artı 3 santim yaptım. 175 zincir çektim. Birkaç zincir de fazladan çekiyorum. Bunu da neden olduğunu hemen anlayacaksınız. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bu 15 zinciri de örnek kurulumu için çekiyorum. Artan ilmeklerimizde hiç problem değil. Şuradan kolayca sökülüyorlar zaten. Şimdi beraberce örneğimizi kuracağız. Buradan itibaren 3 zincir çekerek yukarıya çıkacağım ve başlayacağız örneğimizi kurmaya. Siz bu hırkanızı nerede istiyorsunuz ölçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kalça ve göğsü ölçüyoruz. Yere paralel bir şekilde aynaya bakarak dümdüz bir şekilde ölçümüzü aldıktan sonra 2 santim, 3 santim, 4 santim ne kadar bolluk istiyorsunuz'a karar veriyorsunuz ve sonra bakıyorsunuz. Bu hırka eğer kalçada veya kalçanın aşağısında olacaksa kalçayı baz alıyorsunuz ve göğüs geniş değilse kalçayı baz alıyorsunuz ama göğüs genişse göğsü baz alıyorsunuz ve ona göre zincirimizi çekiyoruz. Örneğimiz 12 ve katları şeklinde devam eden bir örnek. Yani şuradan itibaren şuraya kadar 12 zincirimiz var. Ve şimdi ben sizinle güzel bir şekilde örneğimi anlatmak istiyorum. Dün anlatmış olduğum altıgen hırkanın başlangıcını da söküyorum. Elimde olan en açık renk ip şu an bu. O yüzden bununla anlatacağım. 12 ve katları dedik arkadaşlar. Ölçülerimizi aldık ve zincirimizi çektik. Zincirimizi
Ben kendime göre çektim. 175 tane zincir çektim. 93 santim. Siz de kendi ölçünüze göre zincirinizi çekiyorsunuz. Artı 14-15 tane de fazladan zincir atıyorsunuz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Şimdi ben adım adım şuradaki zincirimin üzerine bu örnek nasıl kuruluru çekmiştim. Ama şu an maalesef yeniden örmek zorundayım. Problem değil, yeter ki doğru anlaşılsın ve güzel hırkalar, bluzlar, artık ne istiyorsanız o ortaya çıksın. Çünkü bu örnekle atkı, şal, bebek kıyafetleri, etek, pantolon, yelek, ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Çok güzel bir örnek. Yazlık iple ördüğünüzde yaza, kışlık iple ördüğünüzde de kışa uygun güzel bir kıyafet oluyor. Şöyle masamı birazcık boşaltayım. Ben kameraya bir baktım. Çok karışık. Hemen şöyle topladım. Burada 24 tane zincir çektim. Fazla da olabilir. Konuşurken kaçırıyorum bazen. 3 zincirle yukarıya çıkıyorum ve başlıyorum örneğimi kurmaya arkadaşlar. Ben önce trabzanlı bölümden başladım. 1 2 üçlü trabzanlar yapıyorum. 3 4 5 6 ve 7. trabzanımızı yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aşağıda da 1 2 zincir atlıyorum. 3. zincirime bir trabzan yapıyorum. Bluz boyunca bütün trabzanlarım üçlü trabzan olacak. Yine 2 zincir çektim. 1 2 zincir atlıyorum. 3. zincirime batıyorum ve 7 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir iki tane atlıyorum. İki zincir çekiyorum. Yine atlayarak zincirime batıyorum ve ajurlu bölümü de yapmış oluyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekerek geri dönüyorum. Şimdi ajurumda şöyle bir işlemimiz var arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz, burası farklı. Hemen onu yapalım. Tığımın başına aldım. Buradaki boşluğa batıyorum ve 3 ilmeği birden çekiyorum. Tekrar tığımın başına alıyorum. Trabzanımın tepesine batıyorum. 3 ilmeğim var. Üçünü birden çekiyorum. Ve bir tane daha yanına yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekerek trabzanlarımı oluşturmaya devam ediyorum. İki zincir çektim. Yine aynı işlemi yapıyorum. Tekrar tığımın başına aldım.
üçünü çektim, tığımın başına aldım, üçünü çektim, 2 zincir ve yine trabzanlarımı yapıyorum. İkinci sıramızda böyle oluyor. Yine 7 trabzanımı yapacağım. 3 zincir çekip tekrar dönüp tekrar 7 trabzanımı yapacağım. Çok zevkli bir örnek. Şu an bahsettiğim yerde 4 tane daha örneğim var. Çocuklar gelirse onlar anlıyorlar oradan. Bana yardım edeceklerdir. Örgüden fırsat bulup onları öğrenemiyorum. Onları öğrenemediğim için de örgülerimi kurtaramıyorum. Çok garip bir kısır döngü var şu an. Bu benim ikinci telefon. Telefonu da kurtarmam lazım. Örneklerimi de kurtarmam lazım. Ve üzülüyorum da, o kadar emek verdim. O kadar işin gücün arasında. Detay detay anlattım. Şu an elimde olmalarına rağmen ekleyememem üzüyor. Tekrar burada görüyorsunuz 3 kat üçlü trabzanlarımı yaptım. Böyle bir karem oluştu. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Ortadaki trabzanımın tepesine batıyorum ve üçlü bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim ve trabzanlarımı devam ediyorum. Ve şurada köşedeki 3 zincirimin ortasına batıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincirle yukarıya çıkıyorum. 3 zincirle yukarıya çıktıktan sonra bizim şöyle bir örneğimiz var. Görüyorsunuz, şuraya da şansımıza düğüm geldi. Şöyle bir örneğimiz var. Burada şu an ajurlu bölümün üzerine trabzanlar, trabzanların üzerine de ajurlar gelecek. O sırayı da yaptıktan sonra örneğimizde anlaşılmayan bir taraf kalmıyor. Boşluğa ben en başta şuralara da bir trabzan yaptım her seferinde. Zincirle çıktığımız noktaya bir trabzan yaptım. Daha sonra boşluğa 2 trabzan yapıyorum. Trabzanımın tepesine bir trabzan yapıyorum. Tekrar boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. Ve sonra alttaki trabzanların sonuncusunun tepesine bir trabzan yapıyorum. Yani burada 2, 4, 6, 7 tane trabzanım oldu. Burada da örneğimi, ajurlu bölümü yeniden kuruyorum. 2 zincir çektim. Ortadaki trabzanımın tepesine batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim ve trabzanımın tepesine, sondaki trabzanımın tepesine bir trabzan yaparak ajurlu bölümü oluşturdum. Buraya 2 tane trabzan yaparak devam ediyorum ve örneğin bu şekilde gidiyor. Şurayı da yapayım, bitiriyorum artık. Hatta şurayı da bitireyim de tam net görünsün. Yine geldim. Buradaki ilk trabzanımın tepesine de trabzan yaptım ve yine ajurlu bölümü yapıyorum şu an. En ortadaki trabzanımın tepesine battım, trabzanımı yaptım. 1 2 zincir çektim ve yine en sondaki
noktaya battım. Trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincirle çek dönüyorum ve örneğin böyle devam edip gidiyor. Şöyle bir örneğim var. Çok güzel bir örnek. Denemenizi tavsiye ederim. Kış içinde uygun olacaktır. Yünlü iplerle ördüğünüzde çok güzel olacaktır. Ben bunu yünle bir deneyeyim dedim. Benim bu örneği başladığım dönemde hava bayağı bir sıcaktı ve yünlü ipim de henüz gelememişti. O yüzden bu iple başladım. Artık bu baharlık, yazlık bir hırka olarak devam edecek veya içine yünlü bir kıyafet giyersem üzerine yine giyebilirim. Hırkamızı ön, arka ve ön olarak öreceğim. Dümdüz istediğiniz miktar ördükten sonra kolları ayıracağız. Ön, daha sonra diğer ön ve arka olarak örüp sonra kolları ekleyeceğim ve hırkamız bitecek. Görüşmek üzere. Hırkamı ben kalça üstünde yaptığım için fazla bir oynama yapmadan dümdüz bir şekilde kol altlarına kadar örüyorum. Hırkamın bu aşamasında ben işaretlerimi koydum. Çünkü bu hırkamı da ön ve arkayı beraber örerek bitireceğim. Önler için şuradaki kareleri saydım. Bütün olan karelerimi saydım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü karede şuradaki boşluğun kenarına işaretimi aldım. Diğer önden de 1, 2, 3, 4 ve işaretimi aldım. Arkada ise 7 tane karem kaldı. Önler 8 kare, arka 7 kare olacak. Önleri bir tık büyük yapıyorum ben her zaman. Göğüsler için daha güzel bir görüntü oluşturuyor. Daha güzel bir dengesi oluyor kıyafetin. Şimdi ben burada ne yapacağım? Şuradan örgüme devam ederek bir miktar kol oyuntusu yapmayacağım. Dümdüz bir kolumuz olacak. Kolu dümdüz çıkacağız. Yakaya kadar dümdüz örmeye devam edeceğim. Kolumuzu bir miktar ördük. Önde tabii ki aynı şekilde aynı hizada yükseldi. Şimdi yakamızı yuvarlak bir şekilde kesmek için ne yapıyoruz? Gelelim. Burada hemen tığımı takıyorum. Şurada bir zincirle dönüyorum. Kolay olacak dönmem. Ve trabzan yaptığım yerlere bildiğimiz normal sık iğne yapıyorum. Bir tane en başa, iki tane ortaya, bir tane yine ortadaki trabzanımın tepesine, iki tane boşluğa ve burada trabzanlarımın her birinin tepesine birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu noktaya geldim. Şu kadar bölümü, yani şuradaki ajurlu olan bölümün üstünü ve trabzanlarımızın üstünü boylu boyunca sık iğne yaptık. Şimdi burada biz artık şuraya trabzanlar yapmamız gereken noktaya geldik. Bir zincir çekiyorum ve hemen son yapmış olduğum sık iğnemin yanına trabzanımı yapıyorum. Buradaki boşluğa iki tane trabzan yapıyorum. Trabzanımın tepesine bir trabzan, iki tane boşluğa bir trabzan şeklinde karemi yapmaya başlıyorum. Şöyle bir görüntümüz var şu an. Ben kola kadar örgümü kurarak devam edeceğim. Çünkü örgümün değişme noktasındayız. Bir ajur, bir kare şeklinde oluşan, sağa doğru da aynı şekilde, yukarıdan aşağıya doğru da aynı şekilde oluşan bir örneğimiz var. Ve daha sonra şu noktaya geldiğimizde nasıl bir işlem yapacağımızı göreceğiz.
Yavaş yavaş yakamızı yuvarlayacağız. O noktada, döndüğüm noktada buluşalım. Evet, yakaya doğru yine geliyorum. Burada da eksiltme yapmam ve yuvarlayarak eksiltmem lazım. Bunun için de şöyle bir yöntem kullanmayı düşünüyorum. Tığımın başına aldım. Son 3 tane kaldı. Şöyle bir alıyorum. 2 kere de çektim. 2 tane ilmeğim var burada ve tığımı yine doladım. Ve bunu da aynı şekilde çektim. Bekletiyorum. Ve şuradakine batmayacağım arkadaşlar. Dönüyorum. İkisini birden çektim. Şu an burada 2, 4, 6 tane trabzanım var. Dönüyorum tekrar. 2 zincirle yukarıya çıkıyorum. Örgümü de çevirdim. Biraz büyükçe örgüm. Ön ve arkalar beraber örülünce hiçbir yerlere sığamıyoruz. Hemen şurada ipimi de toplayayım. Şurada da ne yapıyoruz? Döndük. Şuradakine değil, genelde buna batıyoruz. Yandakine batıyorum ki yuvarlanmam biraz daha belirgin olsun. Yine 3 kere de çektim trabzanı, 2 kere de çektim. Tığımda bekletiyorum. Yine 1, 2 kere de çekiyorum. Tığımda bekletiyorum ve ikisini birden alıyorum. Şurada hemen yanına trabzanımı yapıyorum. Çünkü hala kare örneğim devam ediyor. Şöyle bir yuvarlamamız oldu şu an. Şunu da köşeden tuttuğumuzda daha güzel anlaşılacak. Bir sonraki sırada daha net görünecek burası. Beraberce o noktada buluşalım. Evet, yakamızda yine koldan yakaya doğru geldim. Burada da bir eksiltme yapacağız ve artık eksiltmelerimiz bitecek. Yuvarlak bir yakamız oluyor. Şurada yine örnek değişimi var. Ajurların üzerine normal bir kare, karelerin üzerine de ajur yaparak yeniden devam ediyoruz örneğimize. Burada son olarak şuraya bir tane trabzan yapıyoruz normalde. Ama o trabzanı ben nasıl yapacağım? Burada 2 tane ilmeğim kaldı. 2 kere de çektim. Yandaki trabzanımı da aynı şekilde yapacağım. Ve bunu beraberce alacağım. Yani şuraya kadar normal bizim üstteki karemizin oluşabilmesi için olan 7 trabzanımız. 7.'yi şuraya batıyordum. Şuradakini de alarak şuradaki yuvarlaklığı sağlamış oldum. Şimdi yukarıya 2 zincirli çıkıyorum ve devam ediyorum karemi örmeye. Burayı da öreyim. Yakamıza daha genel bir şekilde bakabilelim. İki, 4, 6, 7.'yi de yapıyoruz. Ve şöyle dönüyorum. Yakamıza bir bakalım. Şurası ön ortası, şurası da yakamızın yuvarlanmış hali. Şimdi bu noktadan itibaren omuza kadar şuradan şöyle tığımı koyarak göstereyim. Şöyle dümdüz yukarıya doğru gideceğiz.